Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, koskoca bir Temmuz ayını geride bıraktık, geldik Ağustos ayına. Peki bu koca bir ayda bizi neler bekliyor, değil mi? Genel tablo neler gösterecek? 12 burcu neler bekliyor? Hepsi birazdan ayrıntılı bir şekilde videomda hazır. Ama önce şu kısa hatırlatmaları bir yapalım. Hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bu güzel videoyu ve daha önceki videolarımızın da çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için hani o cep telefonlarından izliyoruz ya, önce beğeniyoruz, güzelce bir yorum yapıyoruz ve tabii ki hype'lamayı unutmuyoruz. Bunda gerçekten hani uzun zamandır beklediğimiz an var deriz ya, işte o kapıların açıldığını görebilecekler. Ama Ağustos böyle sıradan bir ay olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bakın, iki tutulma var. İki önemli burç değişimi ve fırsatları büyütecek gerçekten güçlü bir kavuşumla birlikte, yani ay boyunca dengelerin aslında birkaç kez değişebileceğini videonun en başında sizlerle paylaşmam lazım. İşte bu nedenle birazdan anlatacaklarım aslında aylık etkiler bölümünü, ne diyorum her zaman olduğu gibi, lütfen ama lütfen atlamayın. Bu bölümleri geçmeyin. Detaylar burada, önemli yerler burada. Çünkü 12 burcun aşk, para, kariyer, ilişkiler açısından işte nerede şanslı olduğunu değerlendirebilmeniz için işte bütün bu şu başta yapmış olduğum yorumları çok güçlü bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Çünkü gökyüzü hareketleri buradan başlıyor. Ben de bu hareketler üzerinden haliyle yorum yapıyorum, değil mi? Evet, geldik şimdi adım adım neler yaşayacağımıza. Bakın, Ağustos ayı 6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle ne yapıyor? Startı veriyor, başlıyor. Evet, Venüs kendi yönettiği burca geçtiği zaman ne yapar biliyor musunuz? İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hatta bakın maddi konular çok daha fazla önem kazanmaya başlayacak demektir. Bir süredir böyle hani arası açık olan çiftler varsa yeniden konuşabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz. Hatta bazı ilişkilerde uzlaşma da sağlanabilir. Hayatında hani kimse olmayanlar içinse evet, dikkat çekici tanışmalar da yaşanabilir bu süreçte. Aslında özetle söylemek gerekirse ayın ilk günlerinde gökyüzü bizi önce ilişkilerde, bakın çok önemli, ilişkilerde ve maddi konularda gerçekten yeni bir denge kurdurmaya çalışacak. Yani siz kaçsanız da bu düzen size illaki bir denge sağlayacak, kaçış yok. Ama bu sakin hava, çok üzgünüm ama çok uzun sürmeyecek. Neden? Bakın, 11 Ağustos'ta Mars Yengeç burcuna geçiyor. Ne oluyor Gökçe Hanım? Bakın, mücadele alanımız değişiyor. Şimdi bu çok geniş bir kapsam, değil mi? Nedir mücadele ettiğimiz alanlar ve yerler? Ev, aile, yaşam düzeni, gayrimenkul, iş yeri, değil mi? Arkadaşlıklar, dostluk, geçmişten gelen meseleler, konular daha fazla hareketlenmeye başlayacak demek. Yani hayatımız, değil mi? Bunların içinde hepsinin aslında baktığımız zaman hayatımızın içini kapsadığı alanlar, değil mi? Sadece başlıkları farklı farklı. Yani ayın ilk günlerinde ilişkilerde evet denge ararken, değil mi? Az önce de ne dedim? Maddi ve ilişkiler konusunda bize denge kurduracak dedim. Evet, işte bu dengeyi ararken 11 Ağustos'tan itibaren aile hayatı ve duygusal güvenlik çok ama çok daha önemli bir hale gelecek. Bitti mi? Bitmedi. Hemen ardından Ağustos ayının belki de en önemli olayı gerçekleşiyor. Hazır mısınız? 12 Ağustos, bakın bu tarihleri yazın. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerçekten çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız. İşte burada gökyüzü birçok kişi için yeni bir gerçekten dönem başlatacak. Aslan Burcu'ndaki bu tutulma, bakın, kariyer, görünürlük, başarı, aşk, çocuklar, yaratıcılık, hatta kişisel hedefler konusunda gerçekten büyük başlangıçları da gündeme getirecek haliyle. Tabii ki tutulmanın etkisi devam ederken 15 Ağustos'ta ne olacak? Merkürle Jüpiter kavuşacak. İşte burada beklenen haberler. O gelmeyen, değil mi, haberler, bir türlü gelemedi o haberler. O görüşmeler, bir türlü böyle sonuçlanamayan, değil mi? Beklediğimiz o kararsız, neyse o görüşmelerin hepsi, teklifler, fırsatlar ne olacak? Olabildiğince hız kazanmaya başlayacak. Mesela bir iş başvurusunda yaptınız, onun sonucunu bekliyorsunuz, olumlu sonuç alabilirsiniz.
Yeni bir müşteri gelebilir. Önemli anlaşmalar, imzalar atılabilir ya da uzun zamandır böyle beklenen bir cevap artık nihayet sonunda alınabilir. Mesela hep ne diyoruz? Eğitim konuları değil mi? İşte medya, sosyal, seyahat konuları, işte hukuki süreçler, ticaret, yurt dışı bağlantılı işler. Bakın hepsiyle ilgili gerçekten büyük ama büyük gelişmeler yaşanacak. Çünkü bunları ne zamandır bekliyordunuz. Ama bu kavuşumun sadece böyle haber getirmeyecek olduğunu da bir altını inceden çizmek isterim. Gelen haberin ya da yapılan görüşmenin etkisini de büyütecek aslında bu süreç. Neden çizdiğimi şimdi daha iyi anladınız değil mi? İşte bu yüzden bakın Ağustos'un ortasında yapılacak olan tek bir konuşma, alınacak teklif ya da verilecek tek bir karar, bakın çok iyi izleyin burayı ve dinleyin, önünüzdeki ayların gidişatını tamamen bambaşka bir yöne doğru çevirebilir, değiştirebilir. Önemli bir aydayız aman diyorum. Ayın artık son haftasına geldiğimizde de gökyüzünün havası aslında yeniden değişiyor desem sizlere. Evet, 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Yani daha ciddi, planlı ve sonuç odaklı bir döneme giriyoruz. İşte benim dönemim bu dönem. Ben Ağustos'un sonuna kadar bekleyeceğim, sizi bilemiyorum. İş hayatı, çalışma düzeni, sağlık, günlük sorumluluklar ve elbette tamamlanması gereken her türlü konu olabildiğince ön plana çıkacak. Ve Ağustos ayı 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla ne oluyor? Tamamlanıyor. Bakın çok önemli değil mi? Güneş tutulması var, ay tutulması var. Bilemiyorum, bu ay gerçekten bizi bir tık zorlayacak gibi. İşte bu tutulma ayın ikinci aslında büyük olay olacak. Biliyorsunuz güneş tutulması yeni başlangıçları getirir dedim değil mi? Peki ay tutulması sonuçları, kapanışları ve artık devam etmeyecek süreçleri bize gösterecek. Gerçekten her ikisi de hayatımızda çok önemli etkiler yaratacak, iz bırakacak. Yani Ağustos ayı önce yeni bir kapıyı bize gerçekten açacak. Ardından da ne diyecek? Bu kapıdan geçebilmen için diyecek. Artık hayatında yeri kalmayan her türlü konu, her türlü insan, onu da ben ekleyeyim. Her türlü konu, insan bu dönemde ne oluyor biliyor musunuz? Hayatınızdan çıkacak, gidecek. Yani konuları kapatacak. Hayatınızda yeri olmayan insanları, kişileri böyle tıkır tıkır ayıklayacak. Tamam mı? Özetle Ağustos ayında aşk, para, kariyer, ilişkiler açısından çok ama çok güçlü, güzel gelişmeler yaşanacak. Buraya kadar tablo netleşti. 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Hangi tarihler önemli? Belirledik. O zaman ne yapalım? Hadi gelin şimdi Ağustos ayında en şanslı burçların kimler olduğunu, yani aşkta kimin kazanacağını, parada kimin yükseleceğine ve elbette hangi burçların daha dikkatli olması gerektiğine bir göz atacağız. Yani 12 burç için tek tek yorum zamanı. İlk olarak sevgili Koç ve yükselen Koçlarla tabii ki bu ay bizi ve tabii ki sizleri neler bekliyor detaylı bir şekilde yorum aşamasına geldim. Şimdi bakın, bu ay aslında sizin biraz böyle hani aşk ve ilişkiler kısmında şanslı olduğunuzu görüyorum. Ama maddi kısımlarda ise çok fazla böyle destek göremediğiniz bir ay olacak. Şimdi neden böyle dediğimi ayrıntılı bir şekilde yorumluyorum. Bakın sevgili Koçlar, Ağustos ayında iş hayatında böyle adınızdan evet söz ettirebilirsiniz. Bunlar çok güzel bir şey değil mi? Sizin adınıza hani maddi kısımdan ziyade birazcık böyle göz önünde olabilmek, görünürlük olabilmek güzel bir şey. Uzun zamandır çözülemeyen sorunlar, hatta sizin sunacağınız, şöyle söyleyeyim, bir fikir ya da öneri sayesinde ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten bu süreçte çözüme kavuşacak. Özellikle bakın, güneş tutulması sonrasında kendinizi göstereceğiniz çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aman diyorum, yakaladığınız anda değerlendirin. Yakın bir dostunuz bakın önemli bir konuda sizin fikrinizi almak isteyecek. Alsın, ne kadar güzel bir şey. Hatta bakın, yapacağınız bu konuşma var ya, sadece onunla ilgili değil, size de çok farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Belki de ortak bir noktada buluşup bir iş, bir kazanım bile gerçekleştirebilirsiniz. İlişkisi olanlarsa partneriyle geleceklerini böyle ilgilendiren önemli bir konuda ortak kararlar alabilecekler. Hatta bu kararlar bakın ilişkinizi daha da güçlendirecek, daha da netleştirecek. Hayatında kimse olmayan Koçlar içinse bir yakınlaşma gibi durum söz konusu olabilir. Eğer böyle bir şey varsa, hissettiğiniz, sizin de hani o anda evet neden olmasın diyebileceğiniz bir düşünce yapısı oluşursa bunu değerlendirebilirsiniz. Sanki böyle kapı hafif aralanıyor diyebilirim.
Para kısmında biraz kontrollü olun. Başta da söylediğim gibi değil mi? Biraz aşk ve ilişkiler konusunda güzel destek varken maddi konularda bir tık temkinli olmak lazım. Yani bu süreçte şimdi koca bir aydan bahsediyoruz değil mi? Biraz kontrollü ilerlemenizi tavsiye edeceğim. Özellikle bakın ayın ikinci yarısında bütçenizi zorlayacak olan harcamalara karşı özenle ve de önemli dikkatli olun derim. Güzel bir ay olsun şimdiden sizler için. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi sizlerin de şu şekilde görebilmekteyim ve çok net bir şekilde de söyleyeyim. İlişkiler bakın aşk ve ilişkiler konusunda gerçekten bu koca bir ay boyunca güzel haberler, güzel gelişmeler var. Para ve sağlık kısmında ise şimdi bakacağız. Şimdi boğalar, Ağustos ayında evinizde uzun zamandır böyle değiştirmeyi düşündüğünüz ne var? Bakın düzen olabilir, bambaşka bir yere taşınma olabilir, tamam mı? Bunları gözden geçirebilirsiniz ya da tamamen böyle bir beyaz eşya yenilemesi olabilir ya da evde bozulabilecek herhangi bir elektronik eşya ile ilgili bir değişiklik olabilir. Yani hayatın içerisinde aslında bu saymış olduğum şeyler değil mi? Bunlarla ilgili böyle gerçekten ne zamandır düşündüğünüz yenileme, değiştirme planları varsa bunları bu ay içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aslında yapacağınız bu küçücük yenilikler bulunduğunuz ortamın havasını ne yapacak biliyor musunuz? Tamamen değiştirebilir. Evet, ev zaten öyledir değil mi? En güzel olması gereken yerleri zaten istediğiniz düzende kurarsanız, çünkü orası yaşam alanınız, nefes aldığınız yer olduğu için gerçekten size mutluluk verecektir. Enerjisi, havası değişecektir. Evet, sosyal hayatınızın da hareketlendiğini görebilmekteyim. Katılacağınız bir organizasyonda bir parti olabilir, bir doğum günü olabilir, ortak bir kutlama alanında olabilir. Bakın uzun süredir görmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Eski bir arkadaş, dost olarak bakmayalım da buna, eski bir arkadaş. Ama bakın bu karşılaşma böyle eski defterleri açmak için gerçekleşmeyecek. Hatta tam tersine, araya da zaman girdi ya, belki yeni bir sayfa başlatmak için de karşınıza çıkmış olabilir bu fırsat. Değerlendirin derim. Evet, ilişki kısmında gerçekten güzel gelişmeler var. Küslük yaşadığınız bir durum varsa, işte arkadaşınız olabilir, bir dostluk olabilir. Bununla ilgili de böyle sanki böyle ufak ufak adımlar atılacak. Yani beklemediğiniz bir telefon gelebilir, bir konuşma gerçekleşebilir. Yani bu konuşulmayan konular konuşulacak ve hatta o aradaki mesafenin hızla kapandığını da göreceksiniz. Sanki böyle güzel barış ilanları olacak gibi bir hava seziyorum. Gerçekten güzel gelişmeler olacak. En azından küslük kalkıyor, yerine barış geliyor. Bu ay aklınıza gelen bir fikir, bakın ilerleyen dönemde sizin için aslında ne olacak biliyor musunuz? Ek kazanca dönüşecek. Evet, yani bu fikri böyle çok küçümsemeyin, olur mu? Bu fikir ilerleyen dönemler için size gerçekten kazanç sağlayacak. Özellikle para tarafında acele karar vermeyin diyorum. Çünkü alışverişlerde böyle o fiyat araştırmasını yapmadan hemen bir anda böyle atlıyoruz ya, ben de aynı şey yapıyorum. Sonra birkaç siteye gittiğim zaman ay burada daha farklı bir fiyatmış deyip sonra kendi kendime çok üzülüyorum ama alışverişi de yapmış oluyorum. Siz de benim gibi bu hatalara düşmeyin. Yani sadece alışveriş olarak düşünmeyin. Genel anlamda bütçenizi bir tık böyle önemseyin derim bu ay. Acele kararlar vermeyin. Gereksiz harcamalardan biraz kaçının. Sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Çünkü maddi konular bu ay sizi bir tık böyle zorlayacak gibi duruyor. Geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakın size şöyle söyleyeyim mi? Galiba, evet, ben ne zamandan beri bekliyorum biliyorsunuz. Ben ikizler burcuyum. Yükselenim de Başak. Ağustos ayı yaşasın. Para hareketleniyor. Şöyle bir alkış yapmak istiyorum. Ne zamandan beri bekliyordum. Evet, ufak ufak akışlar oluyor ama bu demek ki en yüksek olacak yeri yaşasın. Ağustos ayını iple çekiyoruz değil mi? Elinizde uzun zamandır değerlendirmeyi düşündüğünüz bir eşyanız varsa bakın bu değerli bir şey olabilir. Yani sadece eşya olarak da aslında düşünmemek lazım. Yani böyle bir satış gerçekleşecek ve bununla da ilgili aslında bir ek gelir gelebilecek. Yani ne bileyim, üzerinizde kayıtlı olan değil mi bir dükkan vardır, ekstra bir eviniz vardır. İşte bunları böyle satıp gerçekten güzel bir ek gelir elde edebilirsiniz. Hatta bu kazançla farklı bir iş alanına yönelebilirsiniz. Evet, büyük bir kazanç olmayabilir ilk etapta ama sizin ihtiyacınız olduğu anı karşılayacak. Ama sonrasında da tabii ki zaman ilerledikçe de büyük bir kazanca neden dönüşmesin. Şimdi kardeşiniz ya da yakın bir akrabanızla
Ortak bir plan var. Bunu artık hayata geçirebileceksiniz. Ne zamandan beri konuşuyordunuz ama hep havada kaldı. Artık hayata geçme zamanı. İşte birlikte atacağınız o adım aslında ilişkinizi daha da güçlendirecek. Yani birbirinize o güven duygusunu daha net hissettireceksiniz ve güzel yol alacaksınız. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere sonunda evet zaman ayıracaksınız. Bu değişiklik aslında biliyor musunuz? Hem moralinizi yükseltecek hem de size çok iyi gelecek. Bana da. Evet, aşk tarafında biraz daha dikkatli olmanızı isteyeceğim sizden bu ay. Neden? Çünkü aynı konuya böyle farklı açıdan baktığınız için partnerinizde ne oluyor biliyor musunuz? Küçük küçük tartışmalar yaşayacaksınız. Neden olduğunu anladınız mı? İşte hani hayatınızda böyle kimse de yoksa, ikizler için söylüyorum, bu karşı tarafı tamamen yargılamamaya çalışın, olur mu? Yani aşk konusunda evet yüzünüz gülüyor ama dediğim gibi bak çok önemli bir kriter var. Karşı tarafı dikkatlice dinlemediğiniz için, şimdi farklı bakış açılarıyla değerlendirdiğiniz zaman konuyu ne oluyor? Sen onu dinlemiyorsun, o seni dinlemiyor. Tartışmaya gidiyor. Küçücük de olsa bir tartışma yaşanıyor. Ama hayatında kimse olmayan ikizlerde karşı tarafa hemen yargılamamaya çalışırsan, hani onu biraz anlamaya çalışırsan, karşı tarafı dinlemeye çalışırsan aşk konusunda yüzün gülecek diyorum. Evet, sizin için de güzel bir ay olsun. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şimdi Ağustos ayında sizin de şöyle aşk tarafına baktığım zaman gerçekten şaşırtabileceğini söyleyebilirim. Partnerinizden böyle hiç beklemediğiniz güzel bir jest görebilirsiniz. Evet, ya da ilişkinizi gerçekten güçlendirecek çok sıcak bir gelişme yaşanacak. Hayatında eğer kimse yoksa sevgili yengeç ve yengeçler, yükselen yengeçler, yeni bir yakınlaşmanın da böyle sanki hafif hafif adımlarını hissediyor gibiyim. Böyle bir şey başlayabilir. Bir cesaret edeceksiniz. Bu anlamda güzel bir ay, destekleniyorsunuz. İş hayatında yeni bir çalışma düzenine aslında düşündüğünüzden çok daha hızlı bir şekilde uyum sağlayacaksınız. Özellikle ayın ikinci yarısında böyle üzerinizdeki yükün gerçekten size söyleyeyim mi hafiflediğini hissedebileceksiniz. Yani böyle bir oh diyeceksiniz. Uzaklarda yaşayan böyle bir yakınınızla bir hasret giderme gibi bir durum olacak. Yani uzun zamandır böyle planladığınız o buluşma nihayet gerçekleşecek. Bakın bu görüşme var ya size o kadar güzel gelecek ki yani oh diyeceksiniz gerçekten. Çünkü ne zamandan beri hasret kalmıştınız. Evet. Şimdi para kısmında ise ortak harcamalar var. Şimdi bu ortak harcamalar kısmında ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık dikkat edin diyeceğim. Yani can sıkabilecek durumlar yaşanabilir. Eşinizle, ailenizle ya da böyle birlikte hareket ettiğiniz kişiler nedeniyle bütçenizi yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Bir borç isteme olabilir ya da daha önceden verilen bir borçtur. Geri isteme döneminde biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani işte hani bunlar aileyle eşli dost yapılan şeylerdir. Yani kimde varsa destek olur ama sonrası kısımda sıkıntı yaşanabilir. Yani tabii ki şimdi o beklenen borç gelmezse ne olur? Sizin de bütçe planınız haliyle değişecektir değil mi? Ona göre bir ödeme planınız vardır. Biraz böyle sarsılacak, canınız sıkılacak. Yani maddi konularda bu ay bir tık daha dikkatli olmakta sanıyorum fayda var sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Sanıyorum Ağustos ayında gözler biraz daha sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Katılacağınız o kalabalık ortamlar, toplantılar, davetler gerçekten yine siz o öne çıkan isimlerden biri olacaksınız. Özellikle bakın güneş tutulmasının etkisiyle kendinizi gerçekten gösterdiğiniz her alanda o kadar çok fark edileceksiniz ki bu iş ortamında olur, aile ortamında olur, iş ortamında olur. Yani bu ayda göz önündesiniz, değerlendirin. Uzun zamandır kullanmadığınız bir yeteneğinizi yeniden gerçekten değerlendirme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Belki bir enstrüman çalıyorsunuz ne zamandan beri değil mi? O hayat koşturmacasında ertelediniz. Ya da ne bileyim gerçekten keyif aldığınız bir hobiniz vardır. İşte sanatla ilgileniyorsunuzdur, uğraşıyorsunuzdur. Sadece hani bunu müzik olarak değerlendirmemek lazım. Yemektir değil mi? İşte resimdir, hobi çalışmaları bunların hepsini böyle düşündüğünüz zaman gerçekten bunları değerlendirebileceksiniz. Hadi belki de bak şöyle de söyleyeyim. Yıllardır belki de böyle kenarda duran o becerinizi var ya yeni fırsatlara dönüştürebilmek için bir fikir gelecek aklınıza ve bunu da hayata geçirebilmek için gerçekten kendinizde o gücü ve kuvveti bulacaksınız. Şimdi ilişkiler tarafında da güzel gelişmeler var. Özellikle bakın yeni tanışacağınız biri düşündüğünüzden size gerçekten o kadar farklı bir bakış açısıyla gelecek ki ve hayatınızda kalabilir biliyor musunuz? Gerçekten siz de buna şaşıracaksınız. Bu tanışma ister bir dostluk olsun, ister duygusal bir yakınlaşma olsun gerçekten kalıcı olma ihtimali olabildiğince yüksek.
Çocuğunuz ya da böyle genç bir yakınınızla da ilgili gerçekten gurur duyacağınız çok güzel haberler ve gelişmeler var. Mutlu olacaksınız. Gerçekten çok keyif alacaksınız. İşte alacağınız bu haber sizi tabii ki ve aileyi de yakından ilgilendireceği için gerçekten ailecek, ben hep öyle derim, ailecek çok mutlu olacağınız ve keyifli günler geçireceğiniz o güzel haberi alıyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Evet, maddi kısımda özellikle para tarafında da biraz sanıyorum frene basın ya. Yani bu ay evet bütün burçlar için hemen hemen aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü bu ay çok fazla para konusunda böyle aslında her ay aynı şey. Yani sadece bu ay ya da haftalık burç yorumları olarak değerlendirmemek lazım. Yani o bütçenizi hep böyle bir şekilde frene basarak ilerleyin diyorum. Çünkü ne olacağımız belli değil mi? O yüzden para konusunda ben derim ki tabii ki gerekli olan ihtiyaçlarınızı alın ama onun dışındaki kısımlarda şu elinizi şöyle o kartlardan çekin diyorum. Frene basın. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet, size bir şey söyleyeyim mi? Tıpkı ikizlere söylediğim gibi para geliyor. Yaşasın, para geliyor, gelsin para. Evet. Şimdi uzun süredir geciken bir ödeme bu ay elinize ulaşıyor. Bak ben söyleyeyim. Hatta önemli ölçüde de sizi gerçekten rahatlatacak. Yani bu haberi bekliyordunuz, işte ben veriyorum. Belki de o bütün sorunları evet çözmeyebilir değil mi? Her şey maddi tarafta bitmiyor. Manevi hayatı yaşamıyor muyuz? Evet. Belki bütün sorunlarınızı çözmeyecek ama hani oh ya Gökçe Hanım gerçekten tam zamanında geldi ve bize öyle güzel nefes aldırdı ki diyeceksiniz. Evet biliyorum, alacaksınız o nefesi. Hatta yorumlar kısmında da yazacaksınız. Maddi konularda gerçekten Ağustos ayında şanslı olan burçlardansınız. Günlük hayatınızı da kolaylaştıracak yeni bir alışkanlık edinmenizin de mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Ayın ikinci yarısına baktığımda kuracağınız bir düzen var, tamam mı? Bu düzen bakın önümüzdeki aylarda size o kadar güzel kolaylıklar sağlayacak ki bence çok daha fazla ertelemeyin. Bu düzeninizi bir an önce kurun. Sağlığınız için başladığınız bir uygulamanın da olumlu sonuçlanacağını göreceksiniz ve bu tabii ki sizi olabildiğince keyiflendirecek. Yani kendinize hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi hissettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Daha ne olsun, aman diyelim, maşallah nazar değmesin. Ama yakın çevrenizden biri sizden böyle bir referans ya da destek isteyecek. Şimdi yapacağınız o küçük bir yardım karşınızdaki kişi için aslında çok önemli. Eğer bu anlamda gerçekten o sizden destek isteyen kişi tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz biri ise tabii ki bu desteği seve seve olun. Ama hani çok fazla böyle içinizden gelmiyorsa da çok da fazla bu toplara girmeyin derim, benden söylemesi. İlişkiler kısmına baktığımda aşk tarafında planlar her zaman böyle tabii ki değil mi, hiçbirimizin olmuyor. Sizin de istediğiniz gibi gitmeyecek. Yani partnerinizin aslında biraz o yoğunluğu sizin yapmak istediğiniz o planlarınızı, programlarınızı biraz erteleyecek. Tabii ki bu birazcık canınızı sıkacak. Çünkü siz onunla vakit geçirmek için böyle bir plan program yapıyorsunuz. Ama maalesef partnerinizin yoğunluğu bu planların en azından bu ay için bir tık ertelenmesine sebep olabilir. Ama önümüzde bir sürü aylar ve zamanlar var. Belki doğru zaman Eylül-Ekim ayıdır değil mi? O yüzden küsmek yok, gerilmek de yok. İlişkinize sahip çıkın ve devam edin. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Evet sevgili teraziler, Ağustos ayında sosyal çevreniz bakın oldukça hareketleniyor. Yeni insanlar, aman Allah'ım, farklı gruplardaki insanlarla bir araya gelme. Ay onların arasında ne kadar mutlu hissedeceksiniz. Ya benim yerim burasıymış diyeceksiniz. Özellikle ayın ikinci yarısında kuracağınız o bağlantılar gerçekten sizin güzel fırsatları yakalamanıza ve keyifli zamanlar geçirmenize de sebep verecek. Uzun zamandır böyle gitmediğiniz yerler var biliyorum. Evet, buralara böyle gerçekten yeniden gitme fırsatı doğacak. Belki iş aracılığıyla, belki gerçekten kendi hani o yaz planı rotanızda gidilecek ama bir şekilde gidilecek oralara. Hatta bu ziyaret bakın eski anıları da canlandıracak. Haliyle de size güzel gelecek. Zaten bunu istiyordunuz. Bence gerçekleştirin ve yolculuğa başlayın, çıkın derim. İlişkiler konusunda da evet sizin için de güzel gelişmeler var. Özellikle bu ay kuracağınız yeni dostluklar, belki de şöyle söyleyeyim size, hani şu ana kadar evet dostluk biliyorsunuz çok fazla rahat ve çok kolay bir şekilde kazanılacak bir şey değildir. Tabii ki zaman ister, emek ister ama güzel arkadaşlıklar da zaten kendini belli eder. O dostluğa doğru gidecektir değil mi? Onu hissedersiniz. İşte böyle arkadaşlıklar daha sonrasında çok güzel uzun dostluklara doğru devam edecek ve yıllar boyunca da
kalıcı dostluk olarak hayatınızda yer edecek. Evet, bazen hayatımıza giren insanlar değil mi? İlk anda çok önemini göstermez ama zaman geçtikçe değil mi? Onunla anılar paylaştıkça, yaşam devam ettikçe, bir takım şeyleri paylaştıkça ne kadar sağlam olduğunu anlarız. İşte onunla da zaten dost olur. İşte bu kıvama gelebilecek çok güzel başlangıçlar var. Yani Ağustos ayı sizin için gerçekten sağlam insanların hayatınıza girebileceği bir ay olacak. Aşk ve ilişkiler. Şimdi bu kadar güzel geldik. Yani acele etmeyin. Aşk ve ilişkiler konusunda acele etmeyin dedim. Çünkü karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü anlamakta zorlanacağınız bir ay. Yani hani net bir cevap almak için siz biraz daha beklemek durumundasınız. Ağustos ayını bence es geçin derim. Aşk konusunda bu ay beklediğiniz, o karşılığını alabileceğiniz, cevaplarını bulabileceğiniz bir ay değil diyorum sizler için. Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Evet, Ağustos ayında para tarafında çok güzel bir toparlanma. Bak, bu çok önemli bir şey. Toparlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle bakın, fark etmeden yapmış olduğunuz o gereksiz harcamalarınız var ya, bunları azaltacaksınız. Bunların farkına varacaksınız. Kendinize şöyle bir ihtiyaç listesi yapacaksınız. İhtiyaç duyduklarım neler, duymadıklarım neler? Duymadıklarınızı bir güzel iptal edeceksiniz. O zaman ne olacak? Bütçeniz bir güzel rahatlayacak. Gereksiz harcamalar olmayınca para cepte kalacak, değerlenecek. Aslında bunlar çok küçük gibi görünen şeyler ama her evin mutlaka böyle bir bütçe planı olması gerekiyor. Bizim evde de vardır. Yani küçük gibi görünecek ama bu ay sonuna kadar sizde aslında öyle bir fark yaratacak ki keşke bunu daha önceki aylarda da yapsaydım diyeceksiniz. Maddi konularda evet, gereksiz harcamaları bıraktık. Bunları bıraktığımız takdirde de sizin için haliyle rahat bir ay olacak diyebilirim. Ailenizde bakın, kutlama gerektirecek sevindirici gelişmeler var. İşte bunlar siz yazacaksınız. Bilmiyorum, hayatınızın içerisinde ne bekliyorsunuz değil mi? Evlilik kararı mı alacaksınız? Sınav sonuçları açıklandı. Üniversitede o istediğiniz bölümlere gireceksiniz. İşte ne bileyim, torun sahibi olacak. Anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler değil mi? Bakın, bunların hepsi gerçekten kutlama gerektirecek çok güzel gelişmeler. Hep birlikte de tabii ki mutlu olacağınız o haberler ne yapar? Evinize bambaşka bir hava getirir değil mi? O evin enerjisini değiştirir. Belki son anda gelen bir davet. Bakın, son anda. Yani o gün böyle miskin miskin oturuyorsunuz. Telefonunuz çaldı. İşte Ahmet, Ayşe, Fatma. Ya hadi gel, şurada bak bir davet, organizasyon var. Ya da bir toplantı ya da bir doğum günü. Ya da hiçbir şey olmasa bir kahve içmeye gittin. Bak, bunu kabul et. Çünkü gerçekten keyifli bir gün. O gün sonunda da ne diyeceksin biliyor musun? Ya iyi ki çıkmışım dışarı diyeceksin. Hatta belki de bu gelen, hani son anda bir davet geldi ya, sana bir teklif geldi, işte gel dedi. Uzun zamandır görmediğin bir arkadaşınla bile karşılaşabilirsin. Ben tesadüflere inanmam. Bunun da tesadüf olduğuna çok fazla inanmıyorum. O insanı, o kişiyi görmen gerekiyormuş diye düşün, olur mu? Evet, uzun süredir işte ertelediğin resmi işlemlerin varsa bunların da artık gerçekten tamamlanabileceğini de görebileceğin bir ay. Aslında bu konu senin üzerine biraz yük oldu, biliyor musun? Çünkü beklemede olan her şey insanı böyle gerer. İşte yük olan konu ya da konular neyse kapanacak ve gerçekten de ciddi anlamda haliyle bir rahatlama yaşayacaksın. Yani netleşiyor beklediğin kararlar. İlişki tarafında biraz böyle dikkatli ve temkinli olmak gerekir mi? Kesinlikle. Evet, küçük bir kırgınlık yaşayabilirsin. Yani yanlış anlaşılma olabilir. İşte bu kırgınlığı böyle büyütmeden konuşabilirsen, halledebilirsen çözmeye çalışırsın. Ama biraz böyle didikleyip de farklı yönlere doğru giderse, bak ben karışmam, o zaman iş biraz böyle çetrefilli hale gelebilir. Özellikle yanlış anlaşılmalardan ne olur uzak dur. Çünkü böyle bir ay. Dolayısıyla da biraz sessiz kalmak bence iyi midir? Kesinlikle. Hani daha sonrasında özür dilemek istemiyorsan o iletişim kurma kısmında bir tık dikkatli ol derim. Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Evet, galiba bu ay bilmiyorum, aşk size biraz daha yakın duruyor. Hep para konularında destek bulduk diye alkışladık. Şimdi aşk gelmiş, nasıl alkışlamayalım? Sevgili yay ve yükselen yaylar, bak ekran başına ne diyorum? Aşk size daha yakın duruyor. Evet, hoşlandığınız kişiden uzun zamandır beklediğiniz ilgiyi görebilirsiniz. İlişkinizde gerçekten sizi mutlu edecek çok ama çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çok güzeller. Çok güzeller. Çok güzel haberler alacaksınız. Ben de heyecanlandım söylerken. Evet, özellikle hayatında kimse olmayan yaylar Ağustos ayı, bakın sizin için de o kadar öyle karamsar durmayın. Yeni başlangıçlar oldukça açık ve
hızlı görünüyor. Şimdi bu ay edineceğiniz yeni bir hobi, eğitim, size destekleyici bir takım faaliyetler aslında ne olacak biliyor musunuz? Hiç beklemediğiniz fırsatlara dönüşebilecek. Şimdi ben de mesela bazı kurslar alıyorum. İşte mesela o kursa biriyle tanışıyorum. Kafamda bambaşka bir şey oluşuyor biliyor musunuz? Evet, işte bir hobi diye gidiyorsunuz. Hani 1-2 saat zaman ayırayım çünkü istediğim bir şey, keyif alıyorum onu yaparken. İşte aynı şey sizin için de geçerli olacak. O hobi, eğitim ya da ne bileyim sizi destekleyecek bir takım faaliyetler sizi gerçekten çok bambaşka yerlere taşıyacak. Çünkü orada sizin gibi, değil mi, bir sürü insan var. Her birinin konumu, kariyeri çok bambaşka. Onunla tanışıyorsunuz, bir fikir alışverişi. İşte aha Gökçe bakın böyle yapabiliriz. İşte bir başka insanla ertesi günü başka bir şey konuşuyorsunuz. Konular bambaşka yerlere doğru gidiyor. O yüzden sizin için de bunlar güzel fırsatlara dönüşebilir. Kuracağınız bu yeni çevre hiçbir şey olmasa bile yeni insan tanımak kadar güzel bir şey var mı, değil mi? İlerleyen dönemlerde belki hayatınızda gerçekten kalıcı bir dost olabilir ya da çok güzel fırsatlara bile dönüşebilir. Evet, neyin nereden geleceğini, değil mi? Kısmetin bilemezsiniz. Evet, güzel işbirlikleri kurabilirsiniz. Güzel dostluklar kurabilirsiniz. Maddi anlamda büyüyebilirsiniz. Güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ya da hiçbirisi değil ama manevi anlamda çok güzel insan ya da insanlar kazanabilirsiniz. Yaşadığınız yerde biraz kısa süreli değişiklik gündeme gelebilir. Mesela bu bir taşınma fikri olabilir biliyor musunuz? Ama hani günlük düzeninizi etkileyecek küçük bir değişimin size iyi gelebileceğini de söyleyebilirim. Yani böyle bir düşünce varsa küçücük bir ihtimaldir ama bu küçücük değişim sizde farklı bir şey yaratabilir, değil mi? Mutlu olabilirsiniz. Enerjisi size güzel gelebilir. Dijital ortamlarda da yer alacağınız bir proje ya da çalışmalarında dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Özellikle eğer böyle internet üzerinden yürüttüğünüz işleriniz varsa yeni bağlantılar, yeni işbirlikleri kurabilme ihtimali çok yüksek görünüyor. Para tarafında biraz daha planlı hareket eden yaylar, evet, bu ayı çok daha farklı bir şeye taşıyabilirler. Yani ben ancak bunu tavsiye edebilirim. Hani anlık harcamalar, evet, fark etmeden biraz bütçeyi zorlar, sarsar. Onun için de tabii ki ne yapmak lazım? Özellikle ayın son günlerinde gereksiz masraflardan bir tık böyle uzak durmanızda fayda var derim. Yani böyle hani wow deyip bir kazanç olan bir ay değil ama vah vah deyip de böyle karalar yaslar bağlayacağınızda bir ay değil. Dediğim gibi bir tık daha böyle planlı hareket etmek gerekiyor. Evet, geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Sevgili Oğlaklar, Ağustos ayında üzerinize düşen çok önemli bir sorumluluk olacak. Bakın, bu İş yerinde olabilir, kariyer hayatınızda olabilir, aile içinde olabilir. Bir babasınızdır, evlatsınızdır, damatsınızdır. Anlatabiliyor muyum? Bu alacağınız sorumluluk her neyse gerçekten bunu başarıyla tamamlayacaksınız. Size güveniliyor. Zaten verilen bu işi beklenenden çok daha iyi bir şekilde sonuçlandıracağını aslında hem çevren biliyor, hem yöneticilerin hem de ailen biliyor ve dolayısıyla da gerçekten bu sorumluluğun altından kalkabileceksiniz ve çok da güzel takdir kazanacaksınız. Vallahi bravo. Aile büyüklerinden biriyle yapacağınız o çok samimi konuşmalar aslında sizi biraz duygulandıracak. Sanki böyle hani nice zamandır böyle içinize biriktirdiğiniz bazı duygusallıklar vardı. İşte o konuşmadan sonra o duygusallık birazcık gözyaşı dökülebilir ama bunlar güzel gözyaşları, duygulanacaksınız. Alacağınız bir tavsiye ya da duyacağınız birkaç cümle gerçekten uzun süre aklınızda kalacak. Yani aslında bu cümlelere ihtiyacınız varmış. Bazen öyledir, değil mi? Manevi yönden desteklenmek, hani o arkandayız demek, o eli hissetmek, o çok güzel bir duygudur. Bak, böyle bir duygusallıkla yaşayacaksınız. İlişkiler tarafında da güzel gelişmeler var. Uzun zamandır devam eden bir kırgınlık vardı. Artık bu kırgınlığı gerçekten geride bırakıyorsunuz. Hani konuşulmayan konular konuşuldukça ne olur? Hem siz hem de karşınızdaki kişi ne yapar? Rahatlar. Çünkü konuşulmadı mı sorun hep kalır ve hatta daha da büyür. Dolayısıyla ilişkiler konusunda da güzel gelişmeler yaşanacak, sizin adınıza sevindirici. Belki de bu ay böyle hayatınızı daha düzenli hale getirmek için çok önemli kararlar da alacaksınız ve hatta aldığınız bu kararları adım atarak gerçekten de gerçeğe dönüşebilmesi için de adım atacaksınız. Bak, bu çok önemli. Yani kuracağınız o yeni düzen sadece Ağustos ayı için değil aslında, biliyor musunuz? Önümüzdeki ayları ve yılları da olumlu bir şekilde etkileyecek. Para tarafına da baktığımızda hedeflerinizden uzaklaşmamanız gerekiyor. Yani o koyduğunuz hedefler neyse lütfen ondan uzaklaşmayın. Özellikle
birikim mi yapıyorsunuz? Yapın. Küçük harcamaların o zamanla büyüyebileceğini de biliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Ben de bir kez daha belirteyim. Yani maddi konularda evet, disiplinli olduğunuz zaman siz zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. O birikimi yapabildiğinizi görüyorsunuz. O halde ne yapıyoruz? Bu ayda yine aynı şekilde disiplin olmaya devam ediyoruz. Paraları biriktiriyoruz. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Ağustos ayında dostlukla başlayan bir hikaye bambaşka bir yere doğru gidebilir. Uzun zamandır tanıdığınız biriyle aranızdaki bağın değiştiğini çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Evet, ilişkisi olan kovalarsa partneriyle arkadaşlık yönlerini daha da güçlendirecek çok güzel anlar yaşayacaksınız. Evet, farklı şehirden gelecek bir misafir, yurt dışından olabilir, farklı bir şehirden olabilir misafiriniz. Günlük planlarınızı bir tık değiştirecek. Yoğun geçecek tabii ki, haliyle birkaç gün gezdireceksiniz, misafir edeceksiniz değil mi? Hasret gidereceksiniz. O küçük küçük dedikodular yapılacak kahve eşliğinde. Ama sonunda tabii ki bu güzel anlar size çok ama çok iyi gelecek. Çünkü hasret gideriyorsunuz. Uzun zamandır görüşmediniz. Teknolojik ve dijital alanlar artık hayatımızın olmazsa olmazları değil mi? Bakın, buraları iyi değerlendirin, olur mu? Çünkü iyi değerlendirip kullanacağınız o uygulamalar sayesinde ne yapacaksınız biliyor musunuz? O kadar farklı iş kapıları açılacak ki, hatta işlerinizi çok daha farklı bir şekilde yürütebileceğiniz için farklı kazanç kapıları da önünüze gelecek. Uzun zamandır yarım bıraktığınız bir işi de artık tamamlayacaksınız. Üzerinizdeki yükleri hafifleteceksiniz, mutlu olacaksınız. Çünkü yarım kalan hiçbir şey sizi ve beni de hiç mutlu etmez. Bunları da tamamlıyorsunuz. Hatta işte bu hani tamamlayamadığınız, yarım bıraktığınızda sürekli aklınızı meşgul etti. Artık o tür konuların kapandığını çok net bir şekilde bu ay göreceksiniz. Para tarafında da beklentinizi bir tık böyle düşük tutmanızı tavsiye ederim. Yani hani almayı düşündüğünüz araç vardır, ev vardır, eşya vardır, çocuklarla ilgili durumlar vardır. Yani bu konularda ne derim biliyor musunuz? Yani ya şu ayı bir atlatın. Bak, Türkçesi bu. Bu ayı bir atlatın hele. Hele önünüzü bir görün bakalım Eylül ayında neler oluyor, ama bu ay buraları birazcık es geçin derim. Yani belki fırsatların geciktiğini düşünüyorsunuz. O yüzden işte acele karar veriyorsunuz. Ama yok, acele etmeyin derim. Yani para konularında bu ay zaten aceleye hiç gerek yok. Hele sizin için hiç yok. Aman yavaş diyorum. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar, geldik son burcumuza. Şimdi Ağustos ayında para tarafı yavaş yavaş sizin için güçlenmeye başlıyor. Evet bak, güzel. Evet, küçücük de olsa düzenli ek gelirler oluşturulabilecek, hatta bütçenizi rahatlatacak yeni fırsatlar da bu dönemde ve bu süreçte yakalayabilirsiniz. Hani belki çok büyük bir kazanç olmayacak bu. Demin de dediğim gibi hani küçük küçük ek gelirler, ama ne olacak biliyor musunuz? Sürekliliği olacağı için sizi mutlu edecek. Hani sürekli böyle bir para akışı olacak. Beni mutlu eder, bilemiyorum sizi. Bu ay size ilham verecek yeni bir kitap, eğitim ya da böyle farklı bir bilgiyle de karşılaşabilirsiniz. Hani kendinizi keşfedeceksiniz. Öğreneceğiniz işte bir konu ya da konular bakış açınızı o kadar bambaşka bir yöne doğru değiştirecek ki kendinizi yeniden fark edeceksiniz. Hatta belki de kendinizi yani yeniden tanıyormuşum gibi, yani tanımıyormuşum. Bu yeni benmiş, yeni balık, yeni yükselen balıkmış diyeceksiniz. Ve hatta kendinize yeni hedefler de belirleyeceksiniz. Bakın, çok önemli. Yakın çevrenizde daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. İşte komşularınız olur, dostlarınız olur, çocuklar olur, torunlar olur değil mi? Keyifli buluşmalar var. Yani sosyal açıdan biraz böyle hareketleneceksiniz. Evet, geldik ilişkiler tarafında. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişinin o kararsız tavırları gerçekten sizi hep zaten yoruyordu da bu süreçte gerçekten canınızı sıkacak. Artık diyeceksin ya yeter, yani hani bir karar ver. Bu kadar kararsızlık olmaz. Ya evettir ya hayırdır değil mi? Özellikle net cevap beklediğiniz konularda tabii ki ne yapacaksınız? Canınız sıkıldı diye acele etmeyeceksiniz. Ya birazcık olayları galiba hani böyle akışına bırakmak sanıyorum sizler için gerçekten çok daha doğru olacak. Sağlık konusunda her zamanki rutinlerinizi devam ettiriyorsunuz. Stres kaynaklı ufak tefek sıkıntılar var, ama dediğim gibi bunlar çok ciddi sarsıntılar ya da sıkıntılar değil. Bazı önemli kontrolleriniz var. Siz de biliyorsunuz. Bunları ihmal etmiyorsunuz. Sağlık şakaya gelmez. Dediğim gibi para konularında biliyorsunuz her zaman temkinlisinizdir. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilirsiniz. Birikim yapmayı seversiniz. Evet, bu ay yine öyle bir ay. Yine aynı şekilde frene basıyorsunuz. Temkinli olmaya devam ediyorsunuz. İlişkiler tarafında da dediğim gibi azıcık sabırlı oluyoruz. Biliyorum canınız sıkılıyor. Net kararlar almak istiyorsunuz ama alamıyorsanız da çok da fazla zorlamayın diyorum. Evet, koskoca bir ay değil mi? Ağustos ayı hepimize önce sağlık, sonra da güzellikler getirsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.